Az önce Babadağ'daydık. Babadağ'dan merkeze geldik. Paspartu Çarşısı'nı gezdik. Çarşının sonunda da marina manzaralı bu mekana geldik. Bir şeyler içeceğiz burada. Bundan sonra da bir arkeoloji müzesi var. Oraya gideriz. Fethiye merkezde gelmeyi planladığımız yerlerden bir tanesine daha geldik, gezdik, çok beğendik, çok güzel. Yani sadece deniz, kum, güneş değil, gittiğiniz yerlerde bu şekilde tarihi yerlerde varsa lütfen gezin. Tamam, müze gezimizi burada bitirelim. Çok sevdik, beğendik, tavsiye ediyoruz. Karnımız acıktı mı? Aynen acıktık. Balıkçılar Çarşısı'na gidelim, orada bir şeyler yiyelim. Kalamarım çok güzel, baby kalamar var geldi. Çilek var bunun dediğimiz. Ne kadar kilosu? Bunun kilosu 130 olur abi. Tekirler var 100 lira. O tekir bu, harbi kaya var bunu bu. Karides. Doğru mudur? Karides alalım. Karides 2 tane yeter ondan da. Tek 2 tane. Evet. Şöyle. Aynen. Karidesi ızgara yapalım. Izgara tamam. Sade bağırsağını alalım dışından. Süpersin. Kalamar. Kalamar şöyle göstereyim efendim. Tamam. Abi ne yaptı? Toplam 80 lira yaptı ücreti buraya. Buyurun. Şu sakallı olan arkadaşlar yardımcı olacak. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Afiyet Elinize olsun. sağlık. Şöyle geçelim ya, gölge burası hani. Sağ olasın. Teşekkürler. Fethiye'nin ritüellerinden bir tanesi. Bunu herkes bilmez. Burası kompakt bir yer. Hemen yan tarafta sebze meyve alabileceğiniz bir yer var. Burası da hem balık hali mi diyelim buraya? Balık reyonları var. Kendiniz balığınızı seçiyorsunuz. Az önce beyefendi de bahsetti. 12 tane satış reyonu var. 12 tane de restoran var. Burası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sabah 10.30'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor ama Haftanın 7 günü açık, sabah 10.30'da açılıyor, 12'ye kadar devam ediyor. Çok sefer geldik. Restoranların hepsi zaten mezeleri aynı, lezzetleri aynı, fiyatlar da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Canınız nereye isterse oraya herhangi bir restorana oturabilirsiniz. Burada bitirelim, kayın mezarlarını görüşelim. Merkezde yine gezecek yerlerden bir tanesi kaya mezarları. Milattan önce 4. yüzyılda yapılmış. Likya dönemine ait bu mezarlar. Önemli şahsiyetlerin mezarları buradaymış. Buradan da nereye geçiyoruz? Yine eski bir yer. Kayaköy'e geçiyoruz. Atlayayım mı? Atlıyorum.
Atlıyorsun. Haydi gidelim. Valla şu an hava kaç derece? Derece de yok arabada. Yani bugün denize de girmedik. Dedik ne yapalım serinlemek için. Dondurma geldi aklımıza. Merkezde de baba dondurma var. Buraya geldik. Ben karamel, vişneli bir de ezine peynirli dondurma söyledim. Afiyetle yiyoruz. Hadi Kayaköy'e gidelim. Hadi Kayaköy'e gidelim. Waking up dizzy in the morning. We fight a lot. Don't even know. Bugünkü gezimizin son noktasına geldik. Burası Kayaköy. Terk edilmiş bir köy burası. Hatta 2 kez terk edilmiş. Şöyle ki 15.000 yıllık bir tarihe sahip aslında. Döneminde 3500 konut, bir kilise, 2 şapel ve dükkanlar varmış burada. 1923 yılının mübadeleyle buradaki Rumlar Batı Trakya'daki Türklerle yer değiştirmişler. Batı Trakya'daki Türkler de bir sene kadar burada yaşamışlar ve kendilerine daha uygun olan Manisa'ya gidip bu köyü terk etmişler. Tabii kimse olmayınca köy bakımsız kalmış. 1940'lı yıllarda bir depremden sonra da işte bu son görüntüsüne bürünmüş. Hüzünlü bir yapısı var aslında. Bu arada köyün eski ismi de Levisi. Buradan göç eden Rumlar da gittikleri yerde Yeni Kayaköy isminde bir köy kurmuşlar ve orada hayatlarına devam etmeye başlamışlar. Bugünlük bizden bu kadar. İlk günü biz burada bitirelim. Yarın Fethiye'nin güzel koyları ve güzel denizi bizleri bekler. Görüşürüz o halde. Waking up dizzy in the morning. Aslında bugünü Kayaköy'de bitirmiştik. Emre'yi aradık. Emre benim eski iş arkadaşım. Kendisi Fethiyeli. Buradan da çok selamlar kendisine. Çok güzel bir yere yönlendirdi bizi. Çok lezzetli bir yer. Cimbal, kendin pişir, kendin ye. Et restoranı diyebiliriz buraya. Çok geniş bir arazi üzerine kurulmuş bir bahçe diyebiliriz burası için. Oldukça kalabalık. Herkes karnını doyurmakla meşgul şu an. Bize kendimize birkaç meze söyledik. Mezeleri de çok güzel. Etler zaten çok lezzetli. Kendiniz hemen bir mangal getiriyorlar masanızın yanına. Orada kendi etlerinizi pişirebiliyorsunuz. Bugün ilk günümüzdü. Denize girme fırsatımız olmadı. Yarın Belçika'da olacağız. Tüm günü denize geçirmeyi planlıyoruz. I remember when we woke up, how your body looked like porcelain in the light. No complaining, we were alright. But then again, I thought we were one of a kind. Fethiye'de ikinci günümüz. Bugün kendimize bir kayak yaptık. İlk kendimizi Belçika'ya attık. Bugün buradayız. Denize gireriz. Fethiye'de denizle ilgili neler anlatayım size. Birçok seçenek var. Mesela tekne turuna katılıp karayoluyla gidilmeyen koylara gidebilirsiniz. Aracınızla koylara gitmek isterseniz neler var onları anlatayım. Belçika'da başlayalım. Belçika Ölüdeniz'de uzun bir plajı var. İsterseniz halk plajını kullanabilirsiniz. İsterseniz bizim gibi bir beach'e gelebilirsiniz. Belçika dışında hemen Ölüdeniz içerisinde de yine beach'ler var. Orada da denize girme imkanınız var. Görsellerde gördüğünüz bir lagün var. O lagünde denize girmek isterseniz de Milli Park'ın içerisine giriş yapmanız gerekli. Girişte bir ücret alınıyor. Onun dışında şezlong, şemsiyeli kullanmak isterseniz onun için ayrıca ücret ödemeniz gerekli. Kelebekler Koyu var. Kelebekler Koyu'na gitmek için de yine Belçika'dan kalkan tekneler var. Oraya karayoluyla ulaşmanız çok mümkün değil. Gün içerisinde 3-4 kez Kelebeklere giden tekneler var. Biraz daha ileri giderseniz Kabak Koyu var. Kabak Koyu'na yine tekneyle de gidebilirsiniz. Kendi aracınızla gidebilirsiniz. Ama aracınızın altının biraz yüksek olması lazım. Oldukça taşlı bir yolu var. Konaklamak için orayı tercih ederseniz işletme sahipleri sizlere arazi araçlarıyla gelip alabiliyor. Fethiye merkeze gelirsek, Fethiye merkezde en çok tavsiye edeceğim yer Boncuklu Koyu olacaktır. 2 tane beach var. Orada yine keyifle denize girebilirsiniz. Yine bu 2 beach dışında da halk plajı var. İlk üçüm ne? Onu söyleyeyim. Birincisi tabii ki Kabak Koyu. İkincisi Ölüdeniz, bu lagünün olduğu yer. Üçüncüsü de Boncuklu Koyu. 3 koyu da direkt gözü kapalı tavsiye ederim. 1-2 saat daha buradayız. Belçika'dayız. Güneşleniriz, bir denize gireriz. Ondan sonra da küçük bir tekne kiralayacağız. Parada anlaşabilirsek. O 500 dedi, biz 300 dedik. Arada buluşursak ilerideki Kelebekler Vadisi gibi koylara gitmeyi planlıyoruz bugün. You blow my mind. I don't know if you know yet. What's all around, and I'm dying to tell you. Belçika'dan tekne kiraladık. Ertan Bey, kaptanımız. Nerelere gideceğiz Ertan Bey şimdi? Şu anda Mavi Mağara'ya gidiyoruz. Mavi Mağara'ya gideceğiz. Daha sonrasında Şelale'ye gideceğiz. Şelaleye gideceğiz. Dönüşte de Kelebekler Vadisi'ne uğrayacağız. Dönüşte de Kelebekler Vadisi'ne uğrayacağız.
Kendisi çok hızlı bir kaptan. Hızlıca gidiyoruz. Hava muazzam, deniz pırıl pırıl. Belçikis plajdan böyle tekneler kiralayabiliyorsunuz. Ortalama 1 saat kadar sürüyor. 1 saatlik bir gezi yaparsanız ne kadar normalde? 1 saat. Normal 1 saatin ücreti ne kadar? 300 lira. 300 TL. 2 saat bir gezi isterseniz de Bunun 400 lira. 400 lira. Dolmuşlar var ayrıca. Belirli saatlerde toplu olarak sizi Belçikis'ten alıyor. Kelebekler Vadisi'ne bırakıyor. Gün içerisinde 4 sefer yapıyorlar mıdır? 3 sefer falan yapıyorlar. Gün içerisinde 3 sefer yapıyorlar. Yani bir kere geliyor, gidiyor. Bir daha geliyor, bir daha gidiyor. Bu arada Kelebekler Vadisi'ne deniz yolu dışında başka bir ulaşım şekli yok. You blow my mind. I don't know if you know yet. Words all around, and I'm dying to tell you. İlk durağımız Mavi Mağara. Mavi Mağara'ya geldik. Enteresan olanı içeride güvercinler var, yabani güvercinler. Benim de kuşlara özel merakım var. O yüzden çok ilginç geldi bana. Ayrıca dalış içine geliyorlar. Hemen arkamızda bir tekne var. Şu an hazırlıklar yapılıyor. Hop gitti birisi daha. Hakikaten çok orijinal bir yer. Buna benzer bir yer Kekova'da görmüştüm ben. Ama bu kadar şey değildi. İçeri gidilecek kadar değildi. Eğlence tam gaz devam ediyor bu arada. Evet. You blow my mind. I don't know if you know yet. Words all around, and I'm dying to tell you. Well, I know that by now it is obvious, and that maybe I'm wasting. İkinci durağımız şelale. Hakikaten muazzam bir görüntü. Bu suyun kaynağı Faralya'dan geliyor. Faralya'dan buradan denize dökülüyor. Yukarıda bahçeler varmış bu arada. O bahçeleri sulamak için de kullanılıyor bu su. Kullanılmaya başlandığında biraz tabii ki debisi düşüyor. Ben inanın hiç aklıma gelmezdi Fethiye'de böyle bir görüntüyle karşılaşacağım. Hakikaten büyük bir sürpriz oldu benim için. Waking up dizzy in the morning. We fight a lot. Don't even know about what. Son durağımız Kelebekler Vadisi. Niye Kelebekler Vadisi diyorlar abi buraya? Nesli tükenen kaplan kelebekleri varmış eskiden burada. Büyük müydü? Büyük. Pek görünmüyorlar artık. Burada kalabiliyorsunuz ayrıca. Bozulmamış nadir koylardan bir tanesi. Yani minik minik çadırlar var. Yani çadırınızı alıp da konaklayabilirsiniz burada. Yine bahsettiğim gibi salaş bir konaklama tesisi var. Sabah öğle akşam yemek de alabiliyorsunuz. Yani buraya deniz yoluyla gelirseniz yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir yer de var. Yani suyun altı bemberrak. Hakikaten turkuaz renk var. Atlıyorum. Görüşürüz. Mikrofonu çıkartayım. Bu suya dayanıklı değil çünkü. Tişörtümü de çıkarayım. O da suya dayanıklı değil. Mükemmel. Su nefeste. Waking up dizzy in the morning. We fight a lot. Don't even know about what. I just want you to leave, darling. It's my only hope. Can't you see our time? Çok keyifli, güzel bir gün geçirdik. Ölüdeniz'de aslında bir plan yapmıyoruz. Spontane gidiyoruz. Bugün denize girdik. Aynen bol bol yüzdük. Biraz da yorulduk. Ondan sonra akşam da kendimizi buraya attık. Buradan hem gün batımını görebiliyorsunuz. Ki ben şu an kendime torpil geçtim. Gün batımını izleyebiliyorum. Tam güneşin karşısındayım şu an. Birkaç saat sonra burası iyice kıpır kıpır olacak. Valla çok keyifli. Yani ben burada bitireyim. Bu keyfi yaşamaya devam edeyim. Meet me where the meadows grow by the water hole. Lucid dreams of you and me. Günaydınlar. Dün akşam kaldığımız tesis burası.
8 adet karavandan oluşuyor. Biz de bir karavanda kaldık. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Güzel bir kahvaltı yaptık. Buradan Kabak Koyun'a geçiyoruz. Kabak Koyun'da görüşelim tekrardan. Kabak yolundan herkese selamlar. Kabak'a iki şekilde geliyorsunuz. Bir karayoluyla, bir deniz yoluyla. Yani karayoluyla geldiğinizde her sene ayrı bir sıkıntı yaşıyorsunuz aslında burada. Bir aracınızı yukarıda bırakıyorsunuz. Bir otelin önüne kadar inebiliyorsunuz. İşte bir arada bir yerde bırakıyorsunuz gibi her sene ayrı bir düzen var. Otellerin büyük bir kısmı yamaçta. Yani denize benim gibi yürüyerek iniyorsunuz. Biraz mahrumiyet bölgesi diyebiliriz. Aslında bu dezavantaj değil, avantaj. Yani şu an siz de duyuyorsunuz sadece ne sesi var? Böcek seslerini duyuyorsunuz. Zaten buraya gelen kabağı seven buranın müdavimleri de bu halinin bozulmasını aslında istemiyorlar. Bu halinin kalmasını istiyorlar. Aşağıda şezlong kiralayabiliyorsunuz. Şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Yine orada bir tane otel var denize yakın. Onun tesisleri var. Orada bir yemek yiyebilirsiniz. İşte aperatif, hamburger, pizza, pide tarzı bir şeyler. Tesisler salaş arkadaşlar. Hani burada çok bir lüks aramayın. Ya telefonunuz dahi bazı noktalarda çekmiyor. Yani oradan hesap edebilirsiniz buradaki ortamı. Buraya Fethiye merkezden ne kadar sürede gelirsiniz? Yani 1 saat sürer. İşte Ölüdeniz'den de bir 40 dakika kadar sürer. Denize geldim. Manzara bu. Arkadaşlar, görüntü bu. Bütün gün denizdeydik, yorulduk, acıktık. Bilgisayarda da işlerimiz vardı, malum. Onları hallettik. Akşam 8 civarı şu an saat. Turan abinin yeri Kabak Balye'deyiz. Turan abi dünya tatlısı bir insan. Çok sempatik, çok seviyorum kendisini. Yani her geldiğimde uğrarım. En azından bir çayını içmek için. Sağ olsun bugün akşam yemeğine muhakkak kalın dedi. Biz de işlerimizi hallettik burada. Şu anda akşam yemeğine kaldık. Akşam yemeğini yiyoruz. Şu an o kadar huzurlu bir yerdeyiz ki sadece arkamda bir çalan müzik var aslında. Günümüz modern çağdan olan. Onun dışında her şey sanki yüzyıllar öncesi gibi. Sadece bir cırcır böceğinin sesleri geliyor. Denizin dalgası geliyor. Gayet huzurlu bir ortam. Fethiye gezimiz devam edecek bu arada. Yarın Fethiye'de bambaşka bir yerde. Size söylemiyoruz. Çünkü biz de bilmiyoruz Fethiye'de nereye gideceğiz. Yani listemiz kabarık. İçinden o sabah canımız nereye istiyorsa gidiyor olacağız. Yarın Fethiye'nin farklı bir köşesinde görüşelim. Burası M.Ö. 7. yüzyılda kuruluyor. Şu an bulunduğu yer Seydikemer ilçesinin Kumluova beldesinde. Leton antik çağda Likya'nın dini merkezi konumundaymış. Buraya gelmek için Fethiye'den Kaş'a doğru yola çıktık. Yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk yaptık. Değer mi? Bence değer. Birçok antik kente göre oldukça tertipli ve düzenli. Zaten M.Ö. 7. yüzyılda yapılmış bir yapı. Yani tarihi değeri çok büyük. Yani muhakkak Fethiye'deyseniz de gelebilirsiniz. Yani Fethiye'den yukarı Kaş'a falan devam ediyorsanız bir 10 dakikada olsa bence muhakkak uğrayın. Çünkü yolunuzdan çok sapmıyorsunuz. Leton antik kentinden sonra çok yakındaki Xanthos antik kentine de geldik. Kent antik çağda Likya'nın idari merkezi olarak kullanılıyor. Buraya Leton antik kentine geldiğiniz yol gibi gelebilirsiniz ki Leton'a gelmişken Xanthos'a da kesinlikle uğrayın. Ya da Xanthos'a gelmişken Leton'a uğrayın. Tavsiye ediyorum. Hadi buradan Saklı Kent'e geçelim. Waking up dizzy in the morning.
Kayıttasın. Evet, dünyanın en uzun kanyonundan, Saklıkent Kanyonu'ndan herkese selamlar. Bugün ikinci durağımız burası oldu. Şu an akan nehrin ismi Karaçay. 16 kilometre uzunluğunda. Burası Fethiye'ye çok yakın. Ben yarım saat 40 dakikada Fethiye'den buraya gelebiliyorsunuz. Girişte aracınızı bırakabiliyorsunuz. Bir otopark var, 10 lira otopark ücreti. Onun dışında kanyona giriş için de yetişkinler için 9 lira, çocuklar için de 4,5 TL ödemeniz gerekli. Bir rivayete göre bir çoban buluyor burayı. 80'li yılların sonuna doğru sürüsünden bir tane koyun ayrılıyor. Ve tesadüf eseri bu tarafa geliyor koyun. Ardından çoban da burayı yetkililere bildiriyor. Bir tane terlik kaçtı. Haydi. Bravo. Benim değil. Bir tane terlik gitti bu. Debisi dediğim gibi çok yüksek. Birisinin sanırım terliği kaçtı. Beyefendi de tuttu. Bu arada dondum ya. Harbiden çok soğuk. Bakın. Oo. Debisi hakikaten çok yüksek. Neredeyse ayakta duramayacağım yani. Tabi bu suyun içinde geziyor olmak da hakikaten büyük bir nimet. Bu arada giriş şurada. Şu tarafta. Gösterebilir misin? Şurayı. Bir tane bir asma köprü yapmışlar. Kanyonun bir yamacına. Oradan yürüyerek kanyonun içine geliyorsunuz. Yani direkt önünden girmek çok mümkün değil. Çünkü dar ve su çok hızlı bir şekilde akıyor. Hadi biraz daha gezelim. Çok soğuk. Vallahi dondum. Ayaklarım bildiğin dondu. Şu terliklerimi alabilir miyim? Alamaz mıyım? İyi, almayayım, tamam. Waking up dizzy. Saklıkent'ten sonra Yakaköy tarafına geldik. Yakaköy'e geçmeden de Tlos Antik Kenti'ne uğramadan olmazdı. Tlos, Likya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bu arada UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde de yer alıyor. Konumu doğaya hakim görüntüsüyle hakikaten oldukça etkileyici. Bu kent tarihi süreçte de arkeolojik, kültürel, dini ve ekonomik açıdan bölgenin hakikaten parlayan yıldızı olmuş. Hristiyanlık tarihi açısından da önemli bu kent. Likya'nın en önemli psikoposluk merkezlerinden biriymiş aynı zamanda. Tlos Antik Kenti'ni bu sefer de eski Roma döneminde, daha doğrusu erken Roma döneminde yapılan bir hamamın içerisindeyim. Burası özellikle bir hamam. Neden? İçerisinde hem ılık alanın olduğu hem de soğuk alanın olduğu bölümler var. Yani o günkü teknolojiyle hamamın içerisini bir yerde ısıtmışlar, bir yerde de ılık hale getirmişler. Fethiye hakikaten ben bu kadar vakit ayırmamıştım tarihi yerlere. Tlos, Santos, Leton, bizim bugün gitmediğimiz farklı birçok antik kent ve tarihi yapı Fethiye çevresinde ziyaretçilerini bekliyor. Çok etkileyici. Hani Fethiye sadece işte Belcikos plajıyla, işte yamaç paraşütüyle biliyoruz. Ama çevresinde keşfedilmeyi bekleyen, ziyaret etmeniz gereken birçok tarihi yapı da var. Bunu da etkileyici tarihi yerleri gezdikten sonra tekrar bir altını çizerek sizlere söylemek istedim. Yakaköy'den tekrardan selamlar. Kendimize bir şeyler söyledik. Çok sevdim burayı. Yukarıdan bir kaynak suyu akıyor. Suyu çok güzel değerlendirmişler. Her yeri küçük küçük havuzlar yapmışlar. Menüleri de çok güzel. Biz kendimize bir bıldırcın söyledik. Hatta geldi. Yani burada bıldırcın, alabalık, işte köfte, tavuk gibi şeyler söyleyip yiyebilirsiniz. Fethiye bugün çok sıcaktı. Yani o sıcaktan sonra burası hakikaten çok iyi geldi. Yani bu Fethiye'nin o nem ve sıcağından kaçış noktası olabilir burası. Bana afiyet olsun. Kendime bir ayranla ısmarladım. Lezzeti çok güzel. Tadına da baktım. İyi, şimdilik görüşürüz o zaman.
Evet, Fethiye videomuzu Fethiye Marina'da bitiriyoruz. Güzel bir yelkenlinin uç kısmındayız. Çok güzel 4 gün geçirdik, çok eğlendik. Siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Fethiye ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından lütfen bize iletin. Sayfamıza tabii ki abone olmayı unutmayın. Belki de bu tekneyle haftaya farklı bir videoyla karşınızda olabiliriz. Fethiye'den selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. One for